Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz son dönemlerde, son zamanlarda çok meşhur olan buket battaniyenin çantasını ördüm arkadaşlar. Herkes battaniyesini ördü. Ben çantasını ördüm. Tam bir bahar çantası oldu arkadaşlar. Yaz çantası oldu. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Şu şekilde göstereyim. Gayet güzel bir çanta oldu arkadaşlar. Çantamız için gerekli malzemelerimiz şu şekilde koton makrome ip kullandım. 2 milim kalınlığında, sanırım bu üzerinde yazmıyordu ama ortalama 2 milim gibi kalınlığı. Bunun yanında yine şöyle koton ip kullandım. Şu şekilde. Tığ olarak da 3,5 milim ve 2,25 milim. Siz elinizin ayarına göre kalınlığını ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Çantamıza geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Diğer videolarımdan haberdar olmak için zil butonuna ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu benim için çok önemli. Şimdi dilerseniz çantamızı örmeye geçebiliriz. Öncelikle koton ipimizi alıyorum. 3,5 numara tığımı da alıyorum. İpimi parmağıma dolayıp şöyle 1 2 zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayıp ikili trabzan yapıyorum. Tığımın başını doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bu şekilde toplamda 12 adet ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Çantamız tam bir bahar ve yaz çantası. Dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz güllerini. Ben pembe yaptım ama sizler kırmızı, mor, ne bileyim aklınız sarı, dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz. 2, 4, 6, 8, 10, 11, ve 12. Halkamızı iyice kapatıyoruz ve ilk yapmış olduğumuz trabzanın tepesine ilmek kaydırmayla şu şekilde birleştiriyoruz. Daha sonra 2 zincir çekiyorum. Aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Yanındaki trabzanın tepesine yine ikili trabzan yapıyorum. Her trabzanın tepesine 2 adet ikili trabzan yapıyorum sıranın başına kadar. Sıranın başına kadar geldik arkadaşlar. Her trabzanın tepesine çift battık ve toplamda 24 adet ikili trabzanımız oldu. Yine ilk yapmış olduğumuz trabzanın tepesine şöyle ilmek kaydırmayla birleştirip 2 zincir çekiyorum. Aynı yere yine ikili trabzan yapıyorum. Onun yanındaki trabzana 1 adet trabzan yapıyorum. Onun yanındakine 2 adet ikili trabzan örüyorum. Diğer yanındakine 1 adet, yani bir çift bir tek olarak sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Bir çift bir tek sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. Sıramızı bir çift bir tek olarak tamamladık. Yine ilmek kaydırmayla şu şekilde birleştiriyoruz. 2 zincir çekip yine aynı yere bir ikili trabzan örüyoruz. Onun yanındaki trabzanın tepesine 1 adet ikili trabzan, onun yanındakine yine 1 adet ikili trabzan, üçüncünün tepesine 2 adet ikili trabzan yapıyoruz.
Yani bir çift iki tek olarak sıramızı tamamlıyoruz. Bir trabzan yaptım. Yine bir trabzan yaptım yanındakine. Üçüncü ilmeğe 2 adet trabzan örüyoruz. Bir çift iki tek olarak sıramızı tamamlıyoruz. Sıramızın başına geldik. Bir çift iki tek olarak bu sıramızı tamamladık arkadaşlar. 5. sıramıza geçiyoruz. Yine 2 zincir çekip aynı yere bir adet ikili trabzan yapıyorum. Onun yanındaki ilmeğe bir adet, onun yanındakine yine bir adet, üçüncü ilmeğimize de bir adet ikili trabzan ördükten sonra dördüncü ilmeğimize 2 adet ikili trabzan yapıyoruz. Onun yanındaki trabzana bir adet, onun yanındakine yine bir adet, üçüncüye bir adet, dördüncü trabzanın tepesine 2 adet ikili trabzan örüyoruz. Yani bir çift 3 tek olarak sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. 5. sıramızda tamamladık. 6. sıramıza yine bir üst sıraya geçiyoruz. 2 zincir çekip aynı yere bir ikili trabzan yapıyoruz. Daha sonra 1 2 3 ve 4 adet trabzan ördükten sonra 5. trabzanın tepesine 2 adet ikili trabzan örüyoruz. Artırdıktan sonra 1 2 3 ve 4 adet trabzanımızı ördükten sonra 5. trabzanın tepesine 2 adet ikili trabzanımızı örerek sıramızı tamamlıyoruz. Evet, 6. sıramızda tamamladık arkadaşlar. Ben bundan sonra artırma yapmıyorum. Siz dilerseniz artırmanızı yapabilirsiniz. Atıyorum 4 tek bir çift olarak tamamlamıştık en son sırayı. Diğer sıralarda 5 tek bir çift veya 6 tek bir çift olarak da dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bundan sonra artırmamızı tamamladık ve sıranın başına geldik. Burada ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Aynı yere bir adet ikili trabzan yapıyorum. Onun yanındakine yine bir adet ikili trabzan yaptıktan sonra 3 tane burada bakın trabzanım var zincirle birlikte. Bir zincir çekiyorum. Bir ilmek atlayıp ikinciye ikili trabzan örüyorum. Yanındakine yine bir adet ikili trabzan, onun yanındakine de ikili trabzanımızı yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum, bir ilmek atlıyorum, bir trabzan atlıyorum, ikinci trabzana tepesine ikili trabzanımızı yapıyoruz. Onun yanındakine de yine aynı şekilde 3 adet trabzanımızı örüyoruz arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum, bir ilmek atlıyorum, ikinci ilmeğe trabzanımızı yapıyorum. Onun yanındakine yine trabzanımızı yaptıktan sonra 3 adet bir zincir çekip bu şekilde bir ilmek atlayıp bu şekilde sıramızı sonuna kadar örüyoruz. Sıra sonuna geldik arkadaşlar. Bir zincirimi çekiyorum. İlk yapmış olduğum trabzanın tepesine ilmek kaydırmayla yine aynı şekilde 1 2 zincir çekip yukarıya çıkıyorum. Aynı yere bir trabzan yapıyorum. Onun yanındakine yine bir trabzan yaptıktan sonra burada 3 adet trabzanımız oluştu. Bir zincir çekip karşıya yanındakine trabzanın tepesine batıyorum.
Aralarda bir zincir yapıyoruz arkadaşlar. Üçlü trabzanların tepesine 3 adet trabzan, araya bir zincir çekiyorum. Bu şekilde toplamda 12 sıra olana kadar örelim arkadaşlar. Şu kısım zincir, araya bir zincir çektiğimiz kısmı 13 sıra daha örelim. Ondan sonra tekrar görüşelim. Bu arada çantamızın tabanı 13 santimetre. Sizler dilediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Bunu da söylemiş olayım. Evet arkadaşlar, toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sıra ördüm arkadaşlar. Sizler dilediğiniz uzunlukta 12 sırada örebilirsiniz. 14 de örebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ben toplamda 13 sıra ördüm. Bakın içi de gayet geniş bir çanta olacak. 13 sıra ördükten sonra burada bir zincirimi çekiyorum. İlk yapmış olduğum trabzana ilmek kaydırma yapıp ipimi burada kesiyorum arkadaşlar. Şu ipi de şu aşağılarda yok edelim. Evet, bu şekilde çantamızı ördük. Şimdi dilerseniz yaprak kısmına geçelim. Yaprak kısmında yeşil ipimizi alıyorum. Tığımı da 2 nokta ince olan tığımı alıyorum arkadaşlar. Şöyle herhangi bir yerinden şu şekilde çantama ipimi tutturuyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bir ilmek atlayıp sık iğne ile buraya birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çekiyorum. Bir ilmek atlayıp ikinci ilmeğe sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4. Birer ilmek atlayarak bu şekilde sıranın başına kadar örüyoruz arkadaşlar. 4 zincir çekiyoruz. Bir ilmek atlayarak örelim. Sıranın başına kadar. Evet arkadaşlar, 4 zincir çekip bir ilmek atlayarak bu şekilde sıranın sonuna geldim. Tekrar 4 zincirimi çektim. İlk başlangıç yerine sık iğne ile şu şekilde tutturuyorum. Tutturamıyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. 3. ilmeğe tığımı geçiriyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. 1, 2. Bakın şu kutucuğun içine yine sık iğne ile şöyle sabitliyorum. Diğer kutucuğun içine yine sık iğne ile şu şekilde geçiş yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çekiyorum. 3. zincire ilmek kaydırmayla şu şekilde 1, 2 zincir çekiyorum. Aynı yere sık iğne ile aşağıya sabitliyorum. Diğer tarafa yine geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip 3. zincire ilmek kaydırma yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Aynı 4 zincir olan yere sabitliyorum. Diğer tarafa geçip yine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Evet arkadaşlar, yapraklarını da şu şekilde yaptık. Görmüş olduğunuz gibi.
Şimdi dilerseniz güllerini yapmaya geçelim. Pembe ipimizi alıyorum. Bakın. Şu yaprakların arasına sık iğne çekmiştik. Oraya tığımızı geçiriyorum. Geçirdikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. 3. zincire ikili trabzan yapıyorum. Tığımın başına doluyorum. Yine aynı yere ikili trabzan örüyorum. Tığımın başına doluyorum. Burada zincirle beraber 3 adet ikili trabzanımız oldu. Yanındaki zincire geçiyorum. Oraya da yine ikili trabzanımızı örüyorum. 3 adet. Zincirin içine 3 adet ikili trabzan örüyoruz. Onun 3 tane yaptıktan sonra diğer zincirimize geçiyorum. Onun içine de 3 adet ikili trabzan örüyorum. Diğer zincire geçiyorum. Yine bu zincirin içine de 3 adet ikili trabzan örerek aşağıya kadar bu şekilde örüyoruz. Her zincirin içine 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Evet, son zincir kalana kadar ördüm arkadaşlar. Son zincirimize 1, 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekip şu şekilde ilmek kaydırmayla aşağıya sabitliyorum. Daha sonra örmüş olduğum trabzanları şu şekilde gül şekline getiriyorum. Daha sonra şu alttaki bakın şu zincirlerden tığımı geçiriyorum. Tığımı geçirdikten sonra tek seferde çekiyorum. 2 zincir çekip ipimi kopartıyorum. Bakın gülümüz oluştu. Daha sonra şu ipleri de burada bağlıyorum. Şöyle iç kısımdan da ipleri çıkartıyorum. Orada ipimizin düğümü gözükmesin. Evet. Gülümüz tamamlandı. Dilerseniz ikinci gülümüzü de yine bakın 1, 2 yaprak atlıyoruz. Üçüncü yaprağa yine ipimizi geçiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 zincir çekiyorum. Üçüncü zincirimize ikili trabzan yapıyorum. Aynı işlemi yapıyorum. Bir önceki gülümüzde yapmış olduğumuz aynı işlemi yapıyoruz. Zincirimizin sonuna kadar her zincirin içine 3 adet ikili trabzan örüyoruz. Bu şekilde bütün yapraklarımızın arasını bu güllerle donatıyoruz.
Arada 2 yaprak kalıyor. Ondan sonra 15 zincir çekip gülümüzü içine, her zincirin içine 3 adet ikili trabzan yaparak gülümüzü tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, ben güllerimi tamamladım. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle gayet de güzel oldu. Şöyle çantamızın şu kısmının şu iplerini de yaptım. Diğer ipini size göstereceğim. Şöyle yeşil ipimi 2 kat olarak 100 zincir çektim arkadaşlar. 100 zincir çektikten sonra şu aralardan geçirdim. Birer şey atlayarak şu şekilde. Şimdi bunun da buradan karşı taraftan geçireceğim ki büzmesi rahat olsun diye. Şöyle bakın, tam karşı tarafından geçiriyorum. Birer şey atlayarak bir alttan bir üstten bir alttan bir üstten bu şekilde şuraya kadar geçirelim. Evet, sonuna kadar arkadaşlar geçirdim bakın. Karşı tarafta bu şekilde büzgü kısmı. Son gülümü de göstereyim. Evet, şu büzgü zincirlerimin ucuna tığımı geçiriyorum. 15 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 zincir çekiyorum. 3. ilmeğime 2 adet ikili trabzan yapıyorum. Üst kısımda yaptığım gibi her zincire 3'er adet ikili trabzan örüyorum. Zincirimin sonuna kadar bu şekilde her ilmeğe ikili trabzan örüyorum. Tam bir bahar çantası, tam bir yaz çantası oldu arkadaşlar. Eminim hepiniz çok severek kullanacaksınız. Zincirimin sonuna kadar örelim. Son zincirime geldim. Oraya da 2 adet ikili trabzanımı örüyorum. 2 zincir çekip aynı yere ilmek kaydırma yapıyorum. Daha sonra bakın kendisi kıvrılmaya başlıyor zaten güllerimiz. Şöyle kıvrıldıktan sonra şöyle tığımı aralardan geçirip 2 zincir çekiyorum ve ipimi burada kesiyorum. Daha sonra şu altta bıraktığım iple birlikte düğüm atıyorum. Bakın elinizle de şöyle yaptığınızda zaten gülümüz ortaya çıkıyor. Tam orta yerinden tığımı geçiriyorum. Şu ipleri yok etmek için yukarıya çekiyorum. 2 ipimi de yine burada düğüm atıyorum. Evet. Gülümüz bu şekilde oluştu. Her iki tarafta da bakın güllerimizi yaptık. Şöyle asıldığımızda zaten çantamız büzülüyor. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi dilerseniz çantamızın askısını da göstereyim. Ben diğer çantamda bundan önceki çilek çanta ve tavşan çantada göstermiştim. Ama bu sefer bunu yapmayacağım. Çünkü üst üste 2 defa gösterdim.
dantel angles kordon yapımını göstereceğim. İpimi birazcık alttan uzun bırakıyorum dikiş payı olarak. 2 zincir çekiyorum. İlk zincir çektiğim yere tığımı, orada çok şey yaptım sanırım. 2 zincir çekiyorum. İlk yapmış olduğum zincire tığımı geçiriyorum ve tığımda tutuyorum. Daha sonra ikisini aynı anda çekiyorum. Örgümü elimde biraz şöyle yan çevirip şu alttaki ilmeğe tığımı geçiriyorum. Oradan da bir ilmek çıkartıp ikisini aynı anda örüyorum. Bakın bu sefer bu yanda 2 adet ilmek oluştu. Bu 2 ilmeği tığımı geçiriyorum. Bu şekilde yine bakın yanda 2 adet ilmek oluştu. İkisini aynı anda örüyorum. Yanda yine bakın 2 adet ilmeğimiz var. Tığımızı oradan geçiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok kolay, çok da güzel, her türlü çantalarınızda kullanabileceğiniz bir kordon çanta sapı yapımı. Çok da kolay, çok da şık. Bu şekilde ortalama 90 santim gibi olana kadar örelim. Bakın görüntümüz şu şekilde. Bu şekilde çantamızın sapını da örelim. Arkadaşlar çanta sapını da dikilmiş olarak göstereceğim. Evet arkadaşlar, çantamızın sapını da diktim. Şu bakın büzdürme yerlerinin olduğu yerlerden şöyle karşılıklı olarak sapımı da diktim. Şöyle asıldığımda da zaten büzülüyor, görmüş olduğunuz gibi. Çok da güzel oldu. Umarım sizler de çok beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer örgülerimden haberdar olmak için zil butonuna da basmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Diğer örgülerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.